Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu kare motif çalışmasını yapacağız. Yapımı çok kolay, oldukça hızlı ilerleyen bir örnek çalışması oldu. Ben motifi yaparken orta kalınlıkta ipler kullandım. Ayrıca 5 milimetre tığ ile ördüm. Sizler dilediğiniz renklerle, dilediğiniz iplerle motifi çalışabilirsiniz. Dilerseniz tek renklerle de yapabilirsiniz. Motifler halinde çalışarak battaniye çalışmaları yapabilirsiniz. Tek renklerle çalışırsanız burada benim kullanmış olduğum gibi bu siyah rengi sizler de tabii ki farklı renk kullanabilirsiniz. Bu rengi her motifte koruyarak motifleri farklı renklerde yaparak çok güzel simetri elde edebilirsiniz. Şimdi ben büyük bir parça üzerinde bu şekilde çalıştım. Dilerseniz sizler bunu büyüterek tek parça halinde battaniye çalışması da yapabilirsiniz. Bunlar benim aklıma gelenler. Sizler farklı projelerde de yine motifi değerlendirebilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçelim. Başlarken tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine battım ve kaydırmayla kapattım. Şimdi hemen şöyle 1, 2 ipimi gizliyorum. 3 zincir daha çektim. Hemen boşluğun içine 2 ikili trabzan. Şöyle 2 ikili trabzan yaptım ve zincirimizle beraber 3 tane oldu. Şimdi 2 zincir ve 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir ve 3 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, 3 ikili trabzan. Evet. 4 tane üçerli grubumuzu yaptık. Hemen burada 3. trabzanımı tamamladım. Şöyle bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine batıyorum ve burada 3 ilmeğimi birlikte toplayarak kapattım. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Hemen buradan bir ip aldım. Pardon. Şöyle bir zincir çektim. Size farklı bir kenarda trabzan başlama tekniğini göstereceğim. Buradan bir ip aldım ve sık iğne yaptım. Bir zincir çekip alttan ip alarak bir sık iğne yaptım. Sık iğnemi çok sıkı yapmadım. Şimdi şöyle biraz ilmeğimi uzattım. Şu ilk, bakın, şu ikisini birden değil, şu ilkinin içinden bir ilmek aldım. Yine iki ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir trabzanım oldu. Tekrar iki ikili trabzan yapıyorum. Yarım köşe yaparak başladım. Şimdi bir zincir ve sıradaki köşeye atladım. 3 ikili trabzan ve üçüncüsü. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. 2 ve 3. Tekrar 2 zincir, pardon, bir zincir ve köşeye atladım. 3 ikili trabzan. Şimdi burada hızlı geçiyorum. Her zamanki klasik motif başlangıcımız. Köşede 2 zincirimiz var. Aralarda bir zincirimiz var. Evet, üçüncü köşeyi tamamladım. Tekrar bir zincir ve yarım köşemizi tamamlıyorum. Hemen boşluğa battım. Tekrar buraya 3 ikili trabzan. Şimdi rengimi değiştirmeden önce hemen bir ip aldım ve ilk trabzanımızın üzerine batıyorum. Buradan ilmeğimi çıkardım. Şöyle hepsini birlikte topladım. Şimdi şöyle tutuyorum. Burada artık rengimi değiştireceğim. Evet, şimdi burada ilmeğimin içinden geçirdim ve bir zincir çektim. Hemen şöyle çekiyorum. Bakın. Bu ipimi de çektim. Şu ilk başlangıcı biraz gizleyeceğim burada. Diğerini bıraktım arkada. Şimdi burada hemen, bakın, bu bir zinciri çektim. Köşe boşluğunun içine değil, şu ilk trabzanın üzerine geliyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi bu ipimi arkaya atıyorum. Biraz gizledim. Şimdi bir ip aldım. Hemen alttaki, şu ortadaki trabzanımızın altından aldım. Buradan bir ip aldım. Şöyle ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte şeklinde çıktım. Buraya bir üçlü trabzan yaptım ama iki kere ip almadım. Hemen
Sıradaki trabzanların üzerine yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Köşeye geldim. Köşede 3 zincirimiz var. Tekrar bu boşluğu atlıyorum. İlk trabzanın üzerine bir sık iğne. Sırasıyla devam ediyorum. Şimdi tekrar bir ip aldım ve alttaki trabzanımızın şöyle altından aldım. 3 seferde çıkarak buraya bir üçlü trabzan yaptım. Ve sıradan devam ediyorum. Köşeye geldim. 3 zincir. Tekrar ilk trabzanın üzerine atladım. Ve 3 sık iğne. Yine bir tane ön trabzan yaptım. Üçlü trabzan. Dediğim gibi aslında bu sahte üçlü trabzan olmuş oluyor. Çünkü tığımıza 2 defa ip almıyorum. Ben aslında ikili trabzan diyorum. 3 kere de çıkarak ikili trabzan yapıyorum aslında. Tekrar 3 zincir çektim ve döndüm. Buradaki ilk trabzanın üzerine yine sık iğnelerle devam ediyorum. Şimdi bir ip aldım. Yine son ön trabzanımı yapıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte uzattım. Tekrar sık iğne 2 ve 3. Şimdi buraya geldiğimiz zaman hemen şöyle bir ip aldım. Zincir çekmiyorum. Zincir çekmeden çünkü ipimizi değiştireceğim. Şimdi burada hemen ilk sık iğnenin üzerine şöyle söyleyemedim de şöyle battım. Yine 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi burada hemen rengimi değiştiriyorum. Şöyle arkadan rengimi aldım ve bir zincir çektim şöyle ilmeğimi. Şimdi burada hemen boşluğa batacağım. Bakın şu alttaki rengimizi unutmayalım. Yani şöyle boşluğa batmayalım. Alttan batıyoruz. Şöyle bir sık iğne yaptım ben. Yine ilmeğimi biraz uzattım. Şu ilk sık iğnenin ikisini birlikte değil, ilk şu ilmeğinden batıyorum. Çektim ve bir tane daha ikisini birlikte topladım. Yani dilerseniz burada sık iğneyi yaptıktan sonra 2 zincir çekerek de devam edebiliriz. Evet, tekrar buraya 2 ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber 3 tane oldu. Yine yarım köşe yaparak başladım. Şimdi bir zincir ve bu ön ikili trabzanın üzerine 3 ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsü. Tekrar bir zincir. Şimdi köşeye geldiğimiz zaman hemen alttan batıyorum. Bu açık gri'nin olduğu yere araya batmıyorum. Alttan batıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Buraya yine 3 ikili trabzan ve 2 zincir. Bu trabzanlı sıralarda köşelerde 2 zincirimiz var. Aralarda bir zincirimiz var. Şöyle 2 ve 3. Tekrar şu ipimi keseceğim arkadan. Şöyle. Evet, tekrar bir zincir çektim ve buradaki ön trabzanın üzerine 3 ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve köşeye geldim. Şu iki zinciri birlikte alıyorum ve 3 ikili trabzan. Sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Tekrar göstereceğim yeni sıraya başlarken. Şimdi aynı renkle, yani bu koyu olan rengimizde 2 sıra yapıyoruz. Açık olan rengimizde bir sıra yapacağız her zaman. Sırayı tamamladım. Yine başladığım yere geldim. Hemen bir zincir çektim. İlk boşluğun içine batıyorum. 3 ikili trabzan. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Şimdi bir ip aldım. Hemen ilk zincirin içine ya da ilk trabzanın üzerine şöyle battım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bir zincir çektim. Yine ben şöyle alttan alıyorum. Sık iğne yaptım. İlmeğimi biraz uzattım. Buradan bir ilmek aldım. Yine ikisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi güzel bir trabzan oldu.
Hemen devam ediyorum. 2 ikili trabzan. Şimdi aynı şekilde ikinci sırayı tamamlayacağız. Burada bir zincir boşluklarına 3 ikili trabzan. Aralarda bir zincirimiz var. Köşelerde 2 zincir çekiyoruz. İkinci sırayı tamamlayalım. Tekrar bu sırayı göstereceğim ve ip değiştirmeyi tekrar göstereceğim. Sırayı tamamladım. Yine yarım köşeyi tamamlıyorum. Şimdi burada 2 sıra yaptığımız için şu ilk sırayı tamamladıktan sonra şu arkada gelen ipimizi şöyle köşeye başlamadan önce, yani şurada ilk sık iğnemizi yaparken hemen aradan bunu da alarak orada sık iğne yapıp sonra trabzanınızı yapabilirsiniz. Çünkü böyle 2 sırayı atlamış olur. Ben unuttum onu göstermeyi. Dilerseniz ip kopartarak da yapabilirsiniz. Şimdi ip gizlemeyi yani buradan atlatarak yapmadan da ip gizleyerek de yine ipleri keserek de yapabilirsiniz. İpleri farklı renklerde kullanmak isterseniz, mesela böyle tek rengin üzerinde farklı renklerle modelimizi yapmak isterseniz, şöyle 3 ilmeği, bakın tekrar göstereceğim. Bir ip aldım. Hemen ilk trabzanın üzerine batıyorum. Burada hepsini birlikte topluyorum. Sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Tekrar şuradaki ilk trabzanın üzerinden sık iğnelerle renginizi değiştirerek devam edebilirsiniz. Şimdi ben şöyle diğer ipimi hemen çekeceğim. Dediğim gibi ben 2 sıra atlatmış oldum. Şöyle. Yani ikinci sıraya başlarken sadece sık iğneyi değil, şu ikinci trabzanı yaparken bu ikinci sırada hemen ipinizi alttan alıp onun üzerine örerek daha sonra bu sıraya çekmeniz daha kolay olur. Evet, şöyle çektim ilmeğimi. Şimdi buradan ipimi değiştirdikten sonra bir zincir çektim. Şu ipimi çekiyorum. Bir zincir çekip hemen ilk trabzanın üzerine atlıyorum. Köşe boşluğuna değil. Burada 3 tane şöyle ipimi çekeceğim bu tarafa. İlkinin üzerinde sadece sık iğne yaptım. İpim arkadaki ipin bu tarafa gelmesi için, yani köşe boşluğunun içinde görünmemesi için. Evet, şöyle üçüncü sık iğnemi yaptım. Bir ip aldım. Yine buradaki alttan, trabzanın altından aldım. Ön üçlü trabzan yapıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Tekrar sık iğnelerle devam ediyorum. Hemen bir kez daha gösterelim. Şöyle bir ip aldım. Yine şöyle alttan aldım. Ve ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok kolay. Sadece kenarda ipleri değiştirebilirsiniz. İsterseniz kesebilirsiniz. Çünkü burada iki sırayı aynı renkle örüyoruz. Evet, köşenin olduğu yere geldim. Yine burada hemen köşeden önce 3 tane sık iğnemiz var ve 3 zincir çekiyorum. Hemen atlıyorum ilk trabzanın üzerine. Yine sık iğnelerle devam ediyoruz. Evet. Yeni sıraya başladığımız zaman her zaman şu ön trabzanların üzerine 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi buradaki model sıralarımız arttığı zaman gördüğünüz gibi bunlar böyle biraz popcorn'a benziyor ya da böyle bir fıstık görünümünü alıyor. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.